Herkese tekrar merhaba. Bugün biraz finansal okuryazarlık ve zenginlik arasındaki bağlamı sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. Para dediğimiz zaman, finansal işler dediğimiz zaman genel olarak, hatta bu eğitimli kitlede bu daha fazla var, bir kaçış sendromu yaşıyoruz. Öğrenmekten kaçıyoruz, parasal sorumluluklarımızı almaktan kaçıyoruz, yüzleşmekten kaçıyoruz. Onu bırakın, kredi kartlarımızın ekstrelerini açmaktan bile kaçıyoruz. Aslında bunun temelinde finansal okuryazarlıktaki eksikliklerimiz yatıyor. Düşündüm ki eğer sizlere finansal okuryazarlığın gerçekten kolay olduğunu ve ancak zengin bir hayat yaşayabilmek için finansın dilini, paranın dilini, zenginliğin dilini öncelikle öğrenmeniz gerektiğini size anlatabilirsem belki bu yönde daha ikna edici olabilirim diye düşünüyorum. Şöyle düşünün, bir dili anlamazsanız o insanı anlayamazsınız. Aynı para da böyle. Onun dilinden konuşmazsanız zenginlik hayali kurmaktan vazgeçin. Onun dilinden konuşmazsanız o da sizi anlamayacaktır ve kendini size açmayacaktır. Şimdi şöyle başlayalım. Zenginlik tam olarak nedir? Düşünün, dünyada belirli ölçekte bir para var. Aslında zenginin tanımı şu: o paranın ne kadar çoğuna sahipsiniz, siz o kadar zenginsiniz. Bu kadar basit ve net. Düşünün, bir pasta var ve bu pastanın çoğuna sahip olmak eşittir zenginlik. Neden okullarda finansal okuryazarlık dersleri verilmiyor? Neden eğitim sisteminin içerisinde zengin olma kavramı yok? Neden para dediğimiz zaman aklımıza sadece bir yerde çalışmak ve oradan alacağımız ücret geliyor? Neden para dediğimiz zaman aklımıza riskler ve güvencelerden başka hiçbir şey gelmiyor? Zenginlik tanımlarımız, zenginlik kavramlarımız neden bu kadar dar? Neden belirli bir sınırların içine gömülmüş durumda? Ya da şöyle bakın, neden çevrenizdeki hiçbir bankacı zengin değil? Hiçbir mali müşavir, hiçbir finansal danışman parayla oynamıyor? Ya da en trajikomiği, neden finansal kavramlar bu kadar anlaşılması zor ve karışık? Size mesleğim itibariyle mali müşavir olarak da, bağımsız denetçi olarak da temin ederim ki finansal terimler göründükleri gibi değil. Finansal olan her şey olabildiğince basit ve kolay arkadaşlar. Ben finansal terimlerin karışıklığını düşündüğüm zaman neye benziyor biliyor musunuz bu? Belki çoğunuz yemişsinizdir. Quesadilla diye bir Meksika yemeği var. Aynı ona benziyor. Bildiğiniz bir dürüm aslında yani. Yani pideden, dürümden çok farkı olmayan, olabildiğince basit, sıradan bir yiyecek. Ama öyle bir okunuşu var ki ancak onu doğru okuyabilmeniz için İspanyol dili ve edebiyatı öğrencisi olmanız lazım. Aynı finansal terimler de aynı quesadilla'ya benziyor. Çok basit ama dıştan baktığınızda sanki çok cafcaflı, içinde çok kompleks sorunlar, çözümler, hesaplamalar varmış gibi geliyor. Oysa asla öyle değil. O nedenle diyeceğim şu ki, lütfen finansal okuryazarlığı, finansal bilgileri artık var olan düşüncelerinizle, algılarınızla ve varsayımlarınızla değerlendirmeyin. Şu ön yargılarınızı yıkın. Bunu kimse için değil, lütfen kendiniz için yapın. Çünkü siz bu ön yargıların içine girdikçe, bu varsayımlarla parayı ittikçe biri o parayı kucaklayacak. Ya unutmayın, gerçekten parayı kazananların asıl istediği sizin o parayı onların kucağına itmeniz. Siz sistemin dışına kendinizi ittikçe onlar sistemdeki bütün avantajlardan faydalanacaklar. Ve bunlar da onların en doğal hakkı. Siz itersiniz, onlar çeker. Aslında hepimizin maaşa muhtaç bir şekilde yaşamamızın temelinde gerçekten bu finansal inanışlarımız ve düşüncelerimiz var. Öğrenmekten, kendimizi geliştirmekten, bilgi sahibi olmaktan kaçtıkça, belirli algılarla parayı dışımıza ittikçe daha çok bulunduğumuz işe, maaşa ve onun getirilerine muhtaç duruma düşürüyoruz. Ben kimseye çalışmayın, maaş almayın demiyorum ama hiçbir kişiye, hiçbir işverene, hiçbir işe, hiçbir duruma bağımlı olmayın diyorum. Değiştirebilecek yeterlilik ve gücünü elde edin diyorum.
Bunun için de bu sistemi anlamanız ve artık bu sistemle barışık bir şekilde yaşamanız gerekiyor. Evet, bu finansal okuryazarlığı bize öğretmiyorlar. Finans kavramlarını karışık tutuyorlar ve bizi belirli bir algı seviyesinin içerisinde eğittikleri için biz parayla çok yakinen temas haline geçemiyoruz. Şu son 20 yılda yaşadığımıza bir bakın Allah aşkına. Başkalarının hayatlarını yaşıyoruz. Sosyal medya ve başkalarının hayatı bizi ele geçirmiş durumda. Hiçbir kararını kendi lehimize doğru veremiyoruz. Paraya sahip olanlar için bu nasıl büyük bir avantaj düşünün. Rakiplerini birer birer sahadan eliyorlar. Böylece o pasta bizlere kalmıyor. Siz de gelin. Finansal olarak tüm bilgilere erişin. Bunları öğrenin. Siz de o sahaya çıkın. Siz de onlarla rekabet etmeye başlayın. Emin olun buzdağının görünen yüzü bu. İşin içine girdiğinizde buzdağının altı size kendini gösterecek. Siz bile kendinizde yaşanacak gelişmelere inanamayacaksınız. Ama bunun için lütfen doğruyu seçin. Seçimlerinizi olması gerekenden yana yapın. Artık daha fazla anlık tatminlerin peşinden koşmayın diyorum.